Hadi hemen başlayalım. 6 numara. Karanlık Orman. 1972 yılının soğuk bir Mart gecesi. Pekin Üniversitesi'nin en küçük ofisinde 34 yaşındaki teorik fizikçi Liu Cixin uzun süre hareketsiz oturdu. Elindeki hesap kağıdını önce katladı, sonra açtı, sonra tekrar katladı. Masaya vurmadı, bağırmadı. Sadece kağıdı bir kenara koydu ve ışığı söndürdü. Çünkü hesapları eğer doğruysa evrenin neden bu kadar sessiz olduğunu açıklıyordu. Ve bu açıklama hiçbir umut içermiyordu. O tarihe kadar Fermi paradoksunu çözmeye çalışan yüzlerce ekip mevcuttu. MIT'den Frank Drake kendi denklemini kurmuştu. Oxford'dan filozoflar akıl yürütmüşlerdi. SETI programını dinliyorlardı. Hepsinin varsayımı aynıydı. Uzaylı medeniyetler varsa eninde sonunda iletişim kurmak isterler. Bu varsayım son derece insani bir düşünceydi ve belki de bu yüzden yanlıştı. Karanlık Orman teorisi şunu söylüyor. Evren sınırlı kaynaklarla dolu bir alandır. Her medeniyet hayatta kalmak zorundadır. Ve hayatta kalmak için tek güvenli strateji hem gizlenmek hem de tespit ettiğin her varlığı yok etmektir. Neden? Çünkü temkinli davranmanın bedeli sıfır değildir. Ama yanılmanın bedeli varoluşun kendisidir. Bunu bir ormana benzetebilirsiniz. Avcıların ve avların sürekli hareket ettiği, sesin ölüm çağrısı olduğu bir ormana. Ama bu analoji çok yumuşak. Gerçek çok daha soğuk. Burada orman yoktur. Sesin kendisi yoktur. Sadece imha edilmemiş olmak vardır. Gözlemlenebilir evren yaklaşık 93 milyar ışık yılı çapındadır. İçinde tahminen 2 trilyon galaksi bulunmaktadır. Her galakside ortalama 100 milyar yıldız. Bu sayıların içinde istatistiksel olarak yüz milyonlarca medeniyetin doğmuş olması gerekir. Şu an bu medeniyetlerden kaçı var? Bilinmiyor. Ama karanlık orman teorisine göre hayatta kalanlar kesinlikle sessizdir. Tıpkı siz bu cümleyi okurken dünyanın galaksiye yaydığı radyo dalgaları gibi. Biz zaten haykırıyoruz. Onlar ise belki sadece dinliyorlar. Bunu özellikle huzursuz edici kılan şey şu ki, karanlık orman sadece bir bilim kurgu metaforu değil. Oyun teorisi, evrimsel biyoloji ve termodinamiğin kesişiminden doğan matematiksel bir zorunluluk. Princeton'daki araştırmacılar bencil gen teorisiyle evrimi modellediklerinde işbirliğinin yalnızca kısa vadeli bir strateji olduğunu tekrar tekrar kanıtladılar. Evrensel ölçekte kısa vade 100 milyon yıl sürebilir. Uzun vade ise sonsuzluktur. Peki bu ne anlama geliyor? Eğer diğer medeniyetler gerçekten varsa ve gerçekten hayatta kalmışlarsa bizi zaten fark etmiş olabilirler. Ve eğer karanlık orman doğruysa fark edilmek ile yok edilmek arasında yalnızca bir değişken vardır. Mesafe ya da zaman. İkisi de bizim kontrolümüzde değil. Cevapsız bir soru. Hep öyle kalacak. Uyarı yok, işaret yok, hazırlık yok. Ve belki de bu evrenin tek ahlaki dersi şudur. Sessizlik nezaket değildir. Sessizlik tek geçerli hayatta kalma stratejisidir. Biz ise tüm radyo teleskoplarımız, tüm uydu sinyallerimiz ve tüm merhaba mesajlarımızla ormanda ateş yakmaya devam ediyoruz. 5 numara. Büyük Filtre. 1998 yılının Ekim ayının son haftasında George Mason Üniversitesi'nden 41 yaşındaki ekonomist Robin Hanson ofisinin tahtasına tek bir kelime yazdı ve geri adım attı. Filtre. Fırlatıp attığı tebeşir yere düştü. Onu almadı. Çünkü elindeki hesaplar şunu söylüyordu. Evren zeki yaşamın var olmasına izin veriyor ama onu bir yerden sonra geçirmiyor. Ve o yerin nerede olduğu her şeyi değiştiriyor. Büyük filtre fikrinden önce SETI programı iyimser bir beklentiyle çalışıyordu. Carl Sagan medeniyetlerin sayısını milyarlarla ifade etmişti. Drake denklemi başlangıç koşulları yeterince iyi kabul edilirse galaksimizde binlerce iletişim kurabilen toplumun varlığına işaret ediyordu. Oxford'daki filozoflar varoluşun çok sayıda engeli aştıktan sonra akıllı yaşama ulaşıldığını savunuyordu. Fakat sonra gözlemler geldi ve ortalık sessizleşti. Büyük filtre teorisi şunu öne sürüyor. Evrende zeki yaşamın ortaya çıkması için gerekli adımlardan biri öylesine inanılmaz derecede zorlu ki neredeyse hiçbir zaman aşılamıyor. Bu bir elek gibidir. Madde girer, ışık çıkar ama arasında kalan her şey kaybolur.
Ama bu analoji yanıltıcı. Elek bir nesneyi tutup bırakır. Bu filtre ise sadece siler, iz bırakmaz. Evrende şimdiye kadar gözlemlenen galaksi sayısı 2 trilyonun üzerindedir. Her biri ortalama 100 milyar yıldızdan oluşur. Çoğu yıldızın gezegeni var. Büyük çoğunluğunun yaşanabilir bölgesinde en az bir kaya gezegen bulunuyor. Olasılık hesaplarına göre Dünya'ya benzer gezegenler yalnızca Samanyolu'nda 4 milyar ile onlarca milyar arasında değişiyor. Ve bunların hiçbirinden, kesinlikle hiçbirinden tek bir yanıt gelmedi. 100 yıllık dinleme çabasına karşın. Sıfır. Şu an bile bu kelimeler okunurken SETI alıcıları çalışıyor ve hiçbir şey gelmiyor. Fakat korkunç gerçek şu. Büyük filtre iki yerde olabilir. Ya geride, yani biz onu çoktan atlattık, yaşamın başlaması, çekirdekli hücrenin ortaya çıkması, çok hücreli organizmaların evrimi, bunlardan biri o kadar nadirdi ki biz kozmik bir tesadüftük. Ya da ileride, filtre önümüzdeyse bu şu anlama gelir. Tüm o milyarlarca gezegenin medeniyetleri bir noktada tam olarak bizim şu an yaptığımız şeyi yapıyorlardı. Nükleer teknoloji geliştirdiler. İklimlerini bozdular. Yapay zeka yarattılar. Ve sonra bir daha görünmediler. Astrofizikçi Nick Bostrom, evrenin her yerinde mikrobiyal yaşam bulursak bunun en kötü haber olacağını söyledi. Çünkü bu filtrenin önümüzde olduğunu kanıtlar. Bu ne anlama geliyor? Uygarlığın yükselişi bir son değil, bir eşik midir? Ve biz o eşiği zaten geçiyor muyuz? Yanıt yok. Geri dönüş yok. Farkında bile değiliz. Evrendeki sessizlik bizi teselli etmez. Sadece beklemeyi uzatır. Ve bekleme belki de en tehlikeli lüksümüzdür. 4 numara. Berserker hipotezi. 1983 yılının soğuk Şubat sabahında Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nın koridorlarında yürüyen 58 yaşındaki fizikçi David Brin bir an duraksadı. Elindeki dosyadan bir sayfayı çekip okudu. Bir kez daha okudu. Dosyayı kapattı ve kendiliğinden güldü. Gülen bir insan gibi değil, bir şeyi anlayan, anlamak istemediği bir şeyi anlayan biri gibi. Çünkü sayfada yazan hesaplar tek bir şeyi söylüyordu. Galaksi. Zaten temizlenmiş olabilir. Bu fikir yeniydi ama kökü eskiydi. Isaac Asimov kendi romanlarında benzer bir yapı kurmuştu. Sonra John von Neumann kendi kendini çoğaltabilen makinelerin matematiksel olarak mümkün olduğunu kanıtladı. Bunlar kağıt üzerinde kaldı. Ta ki astrofizikçiler galaksinin tek bir çoğaltıcı probla ne kadar kısa sürede taranabileceğini hesaplayana kadar. Berserker hipotezi şunu öne sürüyor. Evrimsel baskılar altında gelişen ilk uzaylı medeniyet, galaksiyi kendi kendini çoğaltabilen katil makinelerle doldurmuş olabilir. Bu makinelerin görevi, zeka potansiyeli taşıyan her yaşam formunu henüz gelişemeden yok etmektir. Neden? Çünkü rakip bir medeniyetin ortaya çıkması varoluşsal bir tehdittir. Çözüm, tehdit gerçekleşmeden tohumda yok etmek. Bunu bir ot ilaçlayıcıya benzetebilirsiniz. Ama bu analoji çok steril. Gerçekte bu sistematik, acımasız ve duygusuz bir sterilasyon operasyonudur. Samanyolu galaksisinin çapı yaklaşık 100 bin ışık yılıdır. Kendi kendini çoğaltabilen bir probe her yeni sistemde replikasyon yaparak galaksiyi yaklaşık 5 ila 50 milyon yıl içinde tamamen tarayabilir. Bu galaksinin yaşına oranla bir göz kırpışıdır. 5 milyon yıl önce atalarımız hala ikili ayaklar üzerinde yeni yürümeye başlıyordu. Yani teorik olarak bu tarama bitmişti bile. Makineler geldi, baktı ve geçti. Ya da daha kötüsü hala burada. Bunu özellikle huzursuz edici kılan şey şu ki, böyle bir sistem varsa onu tespit etmemiz için bize hiçbir süre verilmeyecek. Bir Berserker probu klasik bir uzay aracından çok daha küçük olabilir. Asteroid büyüklüğünde ya da daha küçük. Güneş sisteminin Oort bulutunda, yani dış sınırımızda şu an milyarlarca cisim bulunuyor. Onları birer birer inceleyecek kaynaklarımız yok. Bilemeyiz. Hiçbir zaman bilemeyiz. Bu ne anlama geliyor? Evrenin bize karşı aktif bir düşmanlığı olmayabilir. Ama pasif bir sterilasyon stratejisi sonuç itibarıyla aynı şeye varıyor. Düşman bile olmak zorunda değilsiniz. Sadece engel olmak yeterli. Görünmüyor. Sesi yok. Seçimi yok. Bu hipotez doğruysa medeniyet kavramının kendisi bir yanılsamadır.
Sadece henüz silinmemiş olmanın geçici bir adıdır. 3 numara. Simülasyon içindeki yabancılar. 2003 yılının yağmurlu bir Nisan öğleden sonrasında Oxford Felsefe Bölümünün 4. katındaki küçük odasında 36 yaşındaki Nick Bostrom ekrana baktı. Fareyi tıklamadı. Klavyeye dokunmadı. Sadece monitörün ışığında hareketsiz durdu. Gönderdiği makale birkaç dakika önce onaylanmıştı ve içinde tek bir his vardı. Keşke göndermemiş olsaydım. Çünkü argüman eğer tutarlıysa her şeyi anlamsız kılıyordu. Gerçekliğin kendisini de dahil. Bu sorudan önce bilinç ve gerçeklik felsefesi yüzyıllardır aynı kulvarda koşuyordu. Descartes şüphe metodunu kurmuştu. Berkeley idealizmi savunmuştu. Turing makinenin düşünüp düşünemeyeceğini sormuştu. Fakat hiçbiri şu soruyu bu kadar matematiksel netlikte sormamıştı. Eğer gelecekte yeterince gelişmiş bir medeniyet, bilinçli varlıklar içeren simülasyonlar çalıştırabilecekse, bu simülasyonların sayısı gerçek evrenlerin sayısını sonunda geçer. Ve o noktada herhangi bir bilincin gerçek evrende var olma olasılığı, simülasyonda var olma olasılığından astronomik ölçüde küçük kalır. Simülasyon argümanı 3 önermeden oluşur ve en az biri doğru olmak zorundadır. Ya gelecekteki medeniyetler bilinçli simülasyonları çalıştırmayı hiç başaramayacak, ya bu kapasiteye sahip olduklarında bunu yapmayı seçmeyecekler ya da biz zaten bir simülasyonun içindeyiz. Ve bu üçüncü seçenek uzaylı sorusunu tamamen tersine çeviriyor. Çünkü simülasyonu çalıştıran varlıklar tüm tanımların ötesinde bizim gerçekliğimizi inşa eden şeylerdir. Tanrılar değil. Ama fark ne ki? Gözlemlenebilir evrendeki atom sayısı kaba tahminle 10 üzeri 80 civarında. Günümüz bilgisayarları saniyede yaklaşık 10 üzeri 20 hesaplama yapabiliyor. Hesaplama kapasitesinin üstel büyümesini göz önünde bulundurun. Sadece birkaç yüzyıl içinde bir galaksinin bütün tarihini simüle etmek mümkün hale gelebilir. Bu süreçte kaç tane yapay bilinç üretilir? Trilyonlarca, katrilyonlarca. Ve siz bu cümleyi bitirirken o sayıların içinde gerçek olanların yüzdesi giderek küçülür. Fakat korkunç gerçek şu: eğer biz bir simülasyonun içindeysek, uzaylılar nerede sorusu yanlış sorulmuştur. Asıl soru şu: bizi kim çalıştırıyor ve neden? Oyun teorisi ve evrim biyolojisi bir medeniyetin tarihini simüle etmek için en olası motivasyonun ne olduğunu söylüyor. Ya kaynak optimizasyonu, ya araştırma ya da eğlence. Her üçü de eşit derecede tüyler ürpertici. Çünkü bu motivasyonların hiçbirinde bizim refahımız öncelikli değil. Anlam yok. Tanık yok. Çıkış yok. Gerçeklik katmanları varsa ve biz en altta olanlardan birindeysek, üstteki varlıklar bize uzaylı gözüyle bakıyor olabilir. Fark edemedik. Hiçbir zamanda edemeyeceğiz. 2 numara. Zaman ötesi medeniyetler. 1979 yılının Aralık ayının ilk haftasında Cambridge Üniversitesi'nin radyo astronomi bölümünde 44 yaşındaki astrofizikçi Martin Rees elindeki hesap defterini masaya bıraktı. Dışarı bakmadı, kahvesini içmedi. Sadece kalemini döndürdü ve tek bir sayıyı daire içine aldı. 14 milyar. Evrenin yaşı. Ve hemen altına bir soru işareti koydu. Çünkü eğer bir medeniyet yeterince uzun süre hayatta kalırsa 14 milyar yıl yetmez. Hiçbir zaman yetmez. Bu düşünceden önce uzaylı medeniyetleri hayal ederken insanlık hep kendi ölçeğini kullandı. Star Trek teki insansı varlıklar, radyo dalgaları yollayan teknolojik toplumlar. Ama evrimsel biyoloji ve termodinamik bize başka bir şey söylüyor. Kendi kendini sürdürebilen her sistem ya değişir ya da solar. Değişenler zaman içinde tanınamaz hale gelir. Zaman ötesi medeniyet hipotezi şunu öyle sürüyor: galaksimizde milyar yıllar önce ortaya çıkmış medeniyetler biyolojik evrimlerini çoktan tamamlamış, postbiyolojik varlıklara dönüşmüş olabilir. Yani karbon bazlı değil, silikon değil. Belki enerji yoğunlaşmaları, belki uzay zaman geometrisinin kendisini kullanan yapılar. Bunu bir tırtılın kelebeği anlamaya çalışmasına benzetebilirsiniz. Ama bu benzetme de yetersiz. Çünkü kelebek hala karbondan yapılmıştır. Biz ise kendimizden trilyonlarca kat daha karmaşık bir yapıyı tahmin etmeye çalışıyoruz. Samanyolu galaksisi yaklaşık 13 milyar yıl önce oluşmaya başladı.
İlk gezegenler 9 ila 10 milyar yıl önce ortaya çıktı. Eğer o dönemde bir medeniyet gelişip hayatta kalmayı başardıysa bizden 5 ila 8 milyar yıl daha fazla teknolojik gelişime sahipler demektir. Karanlık enerjinin tüm evren enerjisinin yaklaşık %72'sini oluşturduğunu hala anlamadığımızı hatırlayın. Şu an bile bu satırlar okunurken galaksinin merkezinden yükselen garip enerji alanları tespit edilemedi. Sınıflandırılamadı. Belki de anlayamıyoruz. Çünkü anlamamız için gerekli kavramsal çerçeve henüz yok. Bunu özellikle huzursuz edici kılan şey şu ki, böyle varlıklar varsa bizi görmüyor olabilirler. Görmek istemiyor da olabilirler. Bizi tıpkı sizin bir karınca kolonisine bakarken birey ayrımı yapmayışınız gibi tekil bir gürültü olarak algılıyor olabilirler. Sessizlikleri düşmanlık değil, sadece ilgisizlik. Bu ne anlama geliyor? İnsan uygarlığının tüm birikimi, tüm felsefesi, tüm sanatı ve tüm acısı kozmik ölçekte algılanamayan bir kıpırtı olabilir. Büyük sorulara yanıt vermeye çalışıyoruz. Ama belki soru yanlış. Belki bizi görüyorlar mı sorusu değil, onlar için var mıyız sorusu sorulmalı. Kıpırtı, sessizlik, yokluk, uygarlık, evrenin umursamazlığına karşı verilen en dramatik ve en çaresiz cevaptır. Ve bu cevap hiçbir şeyi değiştirmez. 1 numara. Çoktan buradalar. 2021 yılının Haziran ayının ortasında Washington'daki küçük bir konferans salonunda ABD İstihbarat Direktörlüğü'nden isimsiz bir analist 104 sayfalık gizlilik kaldırılmış raporu masaya koydu. Raporu açmadı. Sadece kapağındaki tarihe baktı ve dışarı çıktı. Çünkü içinde olan şey yıllar boyunca sınıflandırılmış tutulmuş, küçültülmüş ve alay konusu yapılmıştı. Artık değil. Çünkü rakamlar konuşuyordu. 144 doğrulanmış olay, 143'ü açıklanamadı. Bu rapordan önce UFO meselesi kamuoyunda bilim kurgunun gölgesine kalmıştı. Harvard'dan astrofizikçi Avi Loeb kendi meslektaşlarından alaycı tepkiler aldığında bu alanın ne kadar derin bir stigma taşıdığını tüm dünya gördü. SETI akademik çevrelerde ciddiye alınıyordu ama atmosferdeki açıklanamaz hareketler değil. Pentagon raporları sızdı. Pilotlar ifade verdi. Radar kayıtları yayınlandı. Ve bilim dünyası sessiz kalmayı tercih etti. Çünkü cevap vermek çok daha zor soruları beraberinde getiriyordu. Çoktan buradalar hipotezi marjinal bir komplo teorisi değil. İstatistiksel ve gözlemsel verilerin birleşiminden doğan bir olasılık hesabıdır. Eğer galaksi yeterince eskiyse ve eğer yeterince ileri bir medeniyetin varlığı mümkünse dünyamızın çoktan ziyaret edilmiş olması istatistiksel olarak reddedemeyeceğimiz bir olasılıktır. Bunu gözlemcinin etkisine benzetebilirsiniz. Bakıldığında değişen şeylere ama bu analoji yetersiz. Çünkü burada gözlemci ile gözlemlenen arasındaki güç asimetrisi ölçülemez düzeyde büyük. İnsanlığın elektromanyetik imzası dünyadan yaklaşık 100 ışık yılı uzağa yayılmıştır. Bu küre içinde yaklaşık 4000 yıldız sistemi yer alıyor. Bu sistemlerde kaç gezegenin olduğunu bilmiyoruz. Kaçının yaşanabilir olduğunu bilmiyoruz. Ama 1977'den bu yana süregelen Voyager projesi, Güneş sistemimizin dış sınırına yaklaşık 2023 itibariyle ulaştı ve hala beklenmedik veriler gönderiyor. Bu satırlar okunurken Güneş sistemimizin Oort bulutunda bilmediğimiz binlerce nesne yörüngede dönüyor. Fakat korkunç gerçek şu: eğer buradalarsa ve gizleniyorlarsa bunun için en az 2 neden var. Birincisi, biz onlar için ilgi çekici değiliz. İkincisi, biz onlar için tam da bu anlamda ilgi çekiciyiz. Nasıl davrandığımızı izlemek için. Her iki seçenek de bizi özne değil, nesne konumuna indirger. Bu ne anlama geliyor? İnsanlık tarihi boyunca gelişmiş toplulukların keşfedilmemiş topluluklarla temasının nasıl sonuçlandığını biliyoruz. Bu temas her zaman keşfedilmeyenin aleyhine sonuçlandı. Teknolojik uçurum ne kadar büyükse sonuç o kadar tek taraflıydı. Hazır değiliz. Hiç olmadık. Olmayacağız. Ve belki de en karanlık gerçek şu: eğer gerçekten buradalarsa bize bu gerçeği açıklamak için hiçbir nedenleri yok. Çünkü biz evrenin gözünde henüz yanıt verilmesi gerekmeyen bir türüz. Henüz. Bu tarz videoların daha fazlasını görmek istiyorsanız şimdi ekrandaki videoya tıklayın ve abone olmayı unutmayın.